Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Uzak Şehir'de bir karar, tüm hikayeyi geri dönüşsüz bir noktaya sürükledi. Mahkeme salonunda verilen hüküm, yalnızca bir evliliği değil, dizinin kurduğu tüm dengeleri yerle bir etti. Cihan ile Alya'nın bağının resmen yok sayılması, karakterlerin sakladığı öfkeyi, korkuyu ve arzuyu açığa çıkardı. Bu kırılma anı, izleyiciyi ekrana kilitleyen sert bir hesaplaşmanın da kapısını araladı. Final sahnelerinde Alya'nın önüne konan tercih, dizinin duygusal dozunu zirveye taşıdı. Bir yanda aşık olduğu adam, diğer yanda her şeyden önce gelen oğlu Cihan Deniz vardı. Boran ile Sadakat'in çocuğu bir koz gibi kullanması, hikayeyi vicdanla güç arasındaki karanlık bir savaşa çevirdi. Bu plan yalnız Alya'yı değil, izleyen herkesi sarsan ağır bir yüzleşmeye dönüştü. Dizinin atmosferini güçlendiren Mardin fonu, hikayenin sertliğini daha da görünür kıldı. Zerrin cephesinde yaşananlar ise başka bir yıkımı tetikledi. Demir'in öldüğü sanılan bebeğin yaşadığını açıklamasıyla kurulan sahne, gözyaşları ve öfkeyi aynı anda büyüttü. Aşk mı evlat mı sorusu bu kez Zerrin'in hayatına saplandı ve sosyal medyada Demir'e yönelen sert tepkileri ateşledi. Alboralar ailesi için mutluluk ihtimali bir kez daha boğuldu. Kaya ile Zerrin arasındaki bağ, kaderin sert darbeleriyle sınandı. Dizide tekrarlanan "bu ailede mutlu aşk yok" sözü, yaşananlarla yeniden doğrulandı. İlişkilerin sürekli tehdit altında olması, karakterleri daha sert, daha acımasız kararlar almaya itti ve hikayeyi tahmin edilemez bir noktaya taşıdı. Rating cephesinde yaşanan tablo, anlatılan fırtınanın ekrana nasıl yansıdığını açıkça gösterdi. Uzak Şehir, kendi rekorunu kırarak izleyici listelerinde zirveye yerleşti. Pazartesi akşamları açık olan ekranların büyük bölümünde tercih edilen yapım, hem yeni bölümü hem de özetiyle dikkat çekici bir üstünlük sağladı. Bu sonuç, dizinin duygusal etkisinin sayılara da yansıdığını kanıtladı. Hikayenin merkezinde Bora'nın kontrol kaybı dikkat çekti. Alya'yı ve çocuğu geri almak için kurulan baskı, Ecmel ve Sadakat hattında yeni çatışmaları doğurdu. Bora'nın çaresizlik içinde savrulması, annesiyle yaşadığı sert yüzleşmeyle doruğa çıktı. Tokatla gelen suskunluk ve ardından dökülen gözyaşları, gücün aslında ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Zerrin'in boşanma hamlesiyle Alya'nın attığı imzalar, dizideki kadın karakterlerin ortak kaderini görünür kıldı. İstenmeyen evlilikler, zorla tutulan hayatlar ve sessiz direnişler arka arkaya geldi. Demir'in herkesin önünde kurduğu tehdit dolu cümleler ise korkuyu büyüttü. Bu sözler, yalnız Zerrin'i değil, çevresindeki herkesi diken üstünde bıraktı. Sezonun bu bölümünde kurulan planlar, ihanetler ve rüyalar iç içe geçti. Sadakat'in Alya ile Cihan Deniz'i şehirden gönderme kararı, finalde soğuk bir tehdit gibi asılı kaldı. Ayrı evlerde geçirilen gece, karakterlerin kırılganlığını ortaya serdi. Uzak Şehir, bu sert kırılmayla izleyiciye tek bir mesaj verdi. Bu hikayede kimsenin kaybı küçük olmayacak. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Show TV ekranlarının tartışma yaratan dizisi Kızılcık Şerbeti, yaşadığı sarsıntılara rağmen gündemden düşmemeyi başardı. Ana kadrodan kopan isimler, art arda gelen tepkiler ve sert eleştiriler, dizinin üstündeki baskıyı artırdı. Buna karşın yapım cephesi geri adım atmadı ve hikayeyi canlı tutacak hamlelerle izleyicinin karşısına çıkmayı sürdürdü. Rating yarışında güç kaybettiği konuşulurken, atılan bu adımlar dizinin hala iddialı olduğunu gösterdi. Dördüncü sezonuyla yoluna devam eden yapım, denetimler ve kamuoyu baskısı sonrası önemli oyuncu kayıpları yaşadı. Başrol dahil 4 ismin ayrılığı, dizinin anlatısını zayıflattı ve zirve yarışında taşacak bu denizin gerisine düşmesine neden oldu. Buna rağmen izleyici sadakati tamamen dağılmadı. Alınan 6+ rating, Kızılcık Şerbeti'nin hala ayakta durabildiğini ve etkisini koruduğunu net biçimde ortaya koydu.
Bu tablo karşısında yapım ekibi, hikayeyi ve ekran gücünü toparlamak için yeni hamlelere yöneldi. Dizinin temposunu artıracak sürpriz bir konuk kararı alındı. Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Sabah Tümer'in projeye dahil edilmesi, sadece bölüm içi bir detay olarak değil, izleyiciyi yeniden ekrana çekmeyi hedefleyen stratejik bir adım olarak yorumlandı. Bu tercih, dizinin gündem yaratma refleksini koruduğunu da kanıtladı. Sabah Tümer, hikaye içinde Kıvılcım karakterinin hazırladığı programa konuk olarak yer aldı. Bu buluşmanın arkasında dikkat çeken bir geçmiş bağlantı da bulunuyor. Evrim Alasya'nın daha önce Tümer'in dijital programına katılması, bu ekran geçişinin zeminini hazırladı. 121. bölümde ekrana gelen bu sahne, diziyle gerçek hayat arasındaki bağı güçlendiren bir detay olarak öne çıktı. Öte yandan yayınlanan yeni fragman, başka bir gelişmeyi daha açığa çıkardı. Nursuma'nın eski nişanlısı İlhami karakterinin geri dönüşü, hikayedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Yapım, konuk oyuncular ve geri dönen karakterlerle izleyicinin ilgisini diri tutmayı hedefliyor. Kızılcık Şerbeti, yaşadığı kayıplara rağmen hamle yapmaktan vazgeçmeyen, düşse de ayağa kalkma iddiasını sürdüren bir tablo çiziyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ekranların yıllarca alıştığı o kahkaha, o sivri dil ve o sahne ışığı yeniden gündemde. Beyazıt Öztürk, sessiz sedasız yürüyen bir özlemi tek cümleyle patlattı. Stüdyoda söylenen kısa ama net bir ifade, kulaktan kulağa yayılan bir heyecana dönüştü. İzleyici için bu sadece bir program haberi değil, yarım kalan bir eğlencenin geri çağrısı oldu. Açıklama yapılır yapılmaz beklenti yükseldi. Kulisler hareketlendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker sırasında gelen bu çıkış, spontane gibi dursa da güçlü bir mesaj taşıdı. Yarışmacıyla kurulan samimi diyalog, bir anda geçmişle bağ kuran bir soruya dönüştü. Yıllarca ekrana damga vuran Beyaz Şov'un adı geçer geçmez stüdyo alkışla doldu. Seyircinin tepkisi, bu talebin hala canlı olduğunu açıkça gösterdi. Beyaz'ın sözleri kararsızlıktan çok netlik içerdi. O da olacak, bu da olacak cümlesi, eğlence dünyasında domino etkisi yarattı. Beyazıt Öztürk'ün hem yarışma hem talk show vurgusu, tek bir projeyle yetinilmeyeceğinin işareti olarak okundu. Uzun süredir ekranda aynı enerjiyi arayan izleyici, bu çıkışı bir geri dönüş ilanı gibi sahiplendi. Sosyal mecralarda yapılan yorumlar, beklentinin sadece nostaljiye dayanmadığını da ortaya koydu. Beyaz'la Joker cephesinde ise tempo düşmedi. Program, akıcı dili ve enerjik sunumuyla dikkat çekti. Yarışmacılardan felsefe öğretmeni İbrahim Doğan'ın büyük ödüle yaklaşması heyecanı artırdı. 3 milyonluk soruya giden süreç, sadece bilgi değil, soğukkanlılık sınavına dönüştü. Stüdyodaki gerilim ekrana yansırken izleyici de bu anlara kilitlendi. Yarışmanın iddiası bu noktada güç kazandı. Tüm tablo yan yana konduğunda ortaya net bir sonuç çıkıyor. Beyazıt Öztürk yalnızca bir hatırlatma yapmadı, ekranla izleyici arasındaki eski bağı yeniden kurdu. Mizahın dozunu bilen, sahnenin diline hakim bir isim olarak beklentiyi bilinçli biçimde yükseltti. Şimdi gözler, bu sözlerin nasıl bir ekrana dönüşeceğinde. Eğer denilen olursa, televizyon yeniden gerçek bir şov hatırlayabilir. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Melis İşiten'in YouTube'da yayınlanan eğlence programında yükselen kahkahalar, beklenmedik bir polemiğin fitilini ateşledi. Hafif bir oyun formatında söylenen sözler, kısa sürede komedi kulislerini hareketlendirdi. Cem Yılmaz'ın Harbiye sahnesine dair anlattıkları, stüdyo neşesini aşarak alınganlık ve saygı tartışmasına dönüştü. Gülüşlerin gölgesinde kalan detaylar, izleyicinin dikkatini sahne arkasına çevirdi. Cem Yılmaz, programda Kaan Sekban'la arasında yaşandığını söylediği bir durumu açık sözlülükle anlattı. Harbiye'deki gösterisinin açılışını yapması yönünde bir beklentiyle karşılaştığını, bunu kabul etmediğini ifade etti. Bu reddin karşı tarafta bir kırgınlık yaratmış olabileceğini söyledi. İsteğin doğal olduğunu kabul ederken, reddetmenin de en temel hakkı olduğunu özellikle vurguladı. Sunucu Melis İşiten'in anlatım sırasında verdiği kahkahalı tepkiler sözlerin önüne geçti. Yılmaz'ın "darılsa daha iyi" ifadesi stüdyoda gülüşmelere yol açtı.
Ancak bu rahat ton ekran başında farklı yorumlandı. Eğlence diliyle söylenen cümlelerin kişisel bir meseleye temas ettiği noktada mizah çizgisi tartışmaya açıldı. Kahkaha ile küçümseme arasındaki sınır bulanıklaştı. Gündem büyüyünce Kaan Sekban'dan yanıt gecikmedi. Anlatılanların yanlış anlaşıldığını savundu ve geçmişte verdiği bir röportajı yeniden hatırlattı. Cem Yılmaz'dan bir açılış talebi olmadığını, yalnızca sahnede kısa bir mizansen fikrini paylaştığını belirtti. O dönemde ilişkilerinin iyi olduğunu, Harbiye açılışının başka bir isimle farklı bir biçimde gerçekleştiğini söyledi. Sekban'ın açıklamasındaki en sert bölüm ise Melis İşiten'e yönelik oldu. Programdaki tavrı alaycı bulduğunu belirterek teessüflerini dile getirdi. Bu çıkış, meselenin sadece iki komedyen arasında kalmadığını gösterdi. Ortaya çıkan tablo, komedide dahi üslubun ve saygının ne kadar belirleyici olduğunu hatırlattı. Kahkaha serbestti ama hafife almak her zaman masum değildi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Nebahat Çehre, yıllardır sakladığı bir kırılmayı açık ederek magazin gündemine sert bir giriş yaptı. Kamera önünde dimdik duran usta isim, söz konusu ölüm olunca geri çekildiğini net cümlelerle anlattı. Muhteşem Yüzyılda izleyiciyi sarsan ölüm sahnesine bile tahammül edemediğini söylemesi, parıltılı kariyerin ardındaki çıplak gerçeği gözler önüne serdi. Bu itiraf, şöhretin korkuları susturmadığını açık biçimde gösterdi. 81 yaşındaki oyuncu, 64 yıla yayılan sanat yolculuğunda yüzü aşkın yapımda yer aldı. Buna rağmen ölüm temasının kendisinde kapatılması zor bir kapı açtığını ifade etti. Ayşe Hafsa Sultan karakterinin vedasını bilinçli şekilde izlemediğini söyleyen Çehre, bu tercihin bir kaçış değil, derin bir yüzleşme olduğunu vurguladı. Mezarlık ziyaretlerinden uzak durduğunu dile getirmesi, korkunun gündelik hayata nasıl sirayet ettiğini ortaya koydu. Bu korkunun kaynağında annesinin kaybı olduğunu saklamayan Çehre, o anla birlikte hayata bakışının sert biçimde değiştiğini anlattı. Annesine son kez bakamadığını söylemesi, sözlerinin ağırlığını artırdı. Ölümü kabullenemediğini açıkça ifade eden oyuncu, buna rağmen gerçeklerden kaçmadığını belirterek kontrollü bir mesafe kurmayı seçtiğini dile getirdi. Duygusal açıklamalar, hayranlarını derinden etkiledi. Nebahat Çehre'nin sözlerinin en çarpıcı noktası ise vasiyet kararı oldu. Annesinin vefatının ardından bu adımı attığını söyleyen sanatçı, herkesin kendisinden sonra rahat etmesini istediğini belirtti. Detay vermemesi merakı artırırken, bu açıklama bir değerlendirme olarak güçlü bir mesaj taşıdı. Ölümden korksa da düzen kuran bu tavır, Çehre'nin hayata karşı net ve sorumlu duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Magazin kulislerinde uzun süredir fısıltı halinde dolaşan baba-kız krizi, bu kez dedikodu sınırını aşıp yargı koridorlarına taştı. İbrahim Tatlıses ile Survivor yarışmacısı, kızı Dilan Çıtak arasında yaşanan gerilim, aile içi bir tartışma olmaktan çıkıp kamuoyunu sarsan sert bir hesaplaşmaya dönüştü. Açılan dosya, ünlü isimlerin özel hayatındaki kırılmanın ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi. Bir süredir aralarının açık olduğu bilinen ikilinin bağlarının koptuğu iddiaları, yaşanan son olayla daha da güç kazandı. Tatlıses, geçmişte kapandığı sanılan defteri yeniden açarak hukuki süreci başlatan taraf oldu. Bu karar, baba-kız arasındaki mesafenin duygusal değil, artık tamamen resmi bir kopuşa evrildiğini gösterdi. Dosyanın merkezinde Bodrum'da yaşandığı öne sürülen bir kahvaltı buluşması yer aldı. İddiaya göre bu buluşma sırasında Dilan Çıtak babasına kumanda fırlattı. Sıradan bir ev tartışması gibi görünen olay, kumandanın silah sayılması kapsamında değerlendirilmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı ve soruşturma kamu davasına dönüştü. İfade süreci için Bodrum Bitez Adliyesi'ne gelen İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile görüntülenmesi dikkat çekti. Sanatçının yurt dışı turnesi kapsamında planlanan 2 konserini ertelemesi, dosyayı ne kadar ciddiye aldığının açık bir göstergesi olarak yorumlandı. Adliye görüntüleri magazin gündemine damga vurdu. Mahkeme huzurunda konuşan Tatlıses,
kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi olduğunu net bir dille ifade etti. Daha önce geri çekildiği bilinen şikayetin yeniden gündeme gelmesi, taraflar arasındaki gerilimin geçici bir öfke olmadığını ortaya koydu. İfade işlemlerinin ardından sanatçı, Rusya'daki konser programı için yola çıktı. Bu tablo, bir ailenin iç meselesinden çok daha fazlasını anlatıyor. Şöhret, güç ve kırgınlıkla beslenen bu kriz, uzlaşma ihtimalinin giderek zayıfladığını gösteriyor. Baba kız arasındaki bu sert hesaplaşma, magazin tarihine duygusal değil, hukuki bir kopuş olarak geçmeye aday görünüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.